Bugün başta Sultanımız Şeyh Bahauddin Adil Hazretleri olmak üzere cümle izleyicileri saygıyla selamlıyoruz burada. Aynı zamanda bizlere himmet ve bereketi eksik etmeyen Şeyhimiz Muhammed Ali Rabbani Hazretlerine de şükranlarımızı sunuyoruz. Sizleri 100. canlı yayında aramızda görmekten mutluluğumuzu belirtmek istiyoruz. Ve Şeyh Bahauddin Efendi Hazretlerine ve sizlere hoş geldiniz diyoruz. Allah razı. Hoş bulduk Allah Ayberk razı Efendi. olsun. Allah razı olsun. Maşallah. Yani himmetinizle 100. programı gördük. Allah ömür versin. Daha programlar görelim. Allah ömür Amin. versin. Mehdi Aleyhisselam'a ulaşalım. Allah razı olsun. Tercüme var mıydı burada Aron? Assalamu alaikum. Ayberk Efendi is greeting everyone for our 100th episode of the live stream, and especially he's greeting Sheikh Bahauddin Efendi, and especially he's greeting Sheikh Mehmet Efendi, and also Sheikh Bahauddin Efendi sends his salams to everybody, and he prays that we will reach all Mehdi alayhi salam together. Ve böylece sözü her zaman olduğu gibi sultanım bu 100. canlı yayında da size bırakıyoruz. Buyurunuz. Allah razı olsun Ayberk Efendi. İnşallah hizmetiniz daim olur. Biz de bu hizmetlere katkıda bulunuruz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Destur ya Seyyidi Meded. Destur ya Sultanul Evliya Meded. Meded ya Ricalallah. A'inuna kunu avnen lana. Asa nahza bifadlillah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allah'ın adıyla başlayalım. Allah'ın tecellisiyle başlayalım. Allah'ın kuvveti kudretiyle başlayalım. Her başlangıç Allah'la başlansın ki hayra ulaşalım. And we want to begin with the name of Allah the Almighty. We want to begin with Allah's name always, with the powerful name of Allah, that we will reach our goals. Allah dedikçe işimiz açılır. When we call the name of Allah, our works will go forward. Allah dedikçe kalbimiz de açılır. And if we say the holy name of Allah, our hearts will open up also. Allah dersek yollar da açılır. And if we say the holy name of Allah, also the ways will open for us. Çünkü Allah kulunu yarattığı zaman yolu verir kendisine ki kendisine gitsin. And when Allah has created mankind, the human, He wanted to show him the way to come back again to Allah. Çünkü inna lillah ve inna ileyhi raciun. Bu çok mühim bir meseledir. Yani biz Allah'tan yaratıldık, Allah'a da döneceğiz. The important point is that we were created from Allah and came from Allah, and we will return also to Allah. Çünkü herkes zanneder ki burada, bu dünyada ilelebet kalacaktır. Because everybody is thinking today that he will stay on this earth forever. Kimi normal hayatını yaşar, kimi anormal hayatını yaşar. Kimi efendime söyleyeyim güzel hayat yaşar, kimisi çirkin hayat yaşar ama mühim olan yaşamaktır. Some are living a normal life, some are living an unnormal life.
Some are living a beautiful life, some are living an ugly life. But the important point is that we all living a life. Bu hayat bir süreçtir. Yani Allah kullarını bu dünyaya yaratmıştır. Her kuluna da bir hayat tarzı vermiştir. Herkes de bu hayat tarzını yaşamaktadır. And Allah has created us on this earth and has given us from His provision, and we should live on this planet. Herkes zanneder ki kendi hayatını planlamıştır ama öyle bir şey yoktur. And everybody is thinking that he goes after his own plans, but this is not true. Çünkü Allah kulunun mukadderatını daha önceden tayin etmiştir. Because Allah has written everything what will happen and what will the servants of Allah live. He has written in front. Çünkü herkes der ki bu benim hayatımdır. Aslında öyle değildir. Bu hayat Allah tarafından sana verilmiştir. Everybody is thinking, this is my life, but in reality, it is the life that was given to you by Allah. Şimdi bir şey söyleyeceğim ki herkes ona şükretmesi lazım ki bu hayatta bizi Allah yanında tayin etmiş. Ona da şükretmeyi unutmayın. And we all should be very thankful that Allah has allowed us and He has written for us that we live a life to be close to Him. Bu çok büyük bir nimettir. Tabii çoğu insan bu nimetin ne olduğunu da bilmiyor. This is a very great gift from Allah. But many of us don't value this gift from Allah. Biz şimdi tabii bir şekilde ibadeti taata yöneliyoruz, namaz kılıyoruz, abdest alıyoruz, efendime söyleyeyim oruç tutuyoruz, efendime söyleyeyim gereken Allah'ın farz ettiği ne varsa onları yapmaya çalışıyoruz. Because we are trying to do the obligations that Allah has put upon us. We try to perform our prayers. We try to make our ablution. We try to fast in the month of Ramadan, and we try to live according to Allah's rules. Şimdi öyle bir mesele var ki burada çok mühimdir. Çoğu insan da bunun farkında değil yani. Biz mükemmeliyet yapamıyoruz yani şimdi mükemmel desek yalan olur. Ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. And nobody can claim that we are doing a great job in what we are doing, but we try to do the best what comes to our hands. Günün sonunda biz zayıf kullarız. At the end of the day, we are only weak servants. Zayıflığını hiç unutma. Bak bu çok önemli. Never forget that we are all weak servants. Çünkü herkes nefsiyle muamele eder. Diyor ki dünyanın en güçlüsü benim diyor. Because everybody is thinking with the thought of his ego, and he thinks by his ego that he is the strongest on earth. Ben dünyanın en zenginiyim. Ben dünyanın en yakışıklıyım. Ben dünyanın en karizmatiyim. Ben dünyanın ben. Nefis hep bunu ister. And the ego always wants to see itself as the richest, as the most beautiful. It is only looking out of an egoistic view. Onda öyle bir nokta var ki nefis hiç 2 numara olmak istemez. And the ego never wants to be on number 2. It always wants to be number 1. Hiç fark etmez. Kim olursa olsun hiç fark etmez. No matter who, it doesn't matter. It wants to be number 1. Bu nefis öyle bir şeydir ki yani en fakirdeki ve en zengindeki adamda aynı nefistir. Değişen bir şey yoktur. Our ego is such a thing that it is the same properties as at a rich man and the same manners
like with a poor man. It doesn't change the characteristic of the ego. Yani bir tek fırsat ver. Sen böyle bir nefse bir fırsat ver. Göresin neler yapar. If you only give our ego one opportunity, you will see what it will do with this. Herkes der ki yok ya efendi olur mu adam mütevazidir. Ha sen bir fırsat ver bakalım. Nasıl böyle coşar nefis? And if you say, no, Sheikh Effendi, this one, he's very humble, but just let him give his ego one opportunity and you will witness and you will see what he will do with this opportunity. Bir hikaye vardı. Hacı anne anlatırdı bu hikayeyi. Biz de küçükken bunu böyle gayet dikkatle dinlerdik. And there's a story that Hacı Anne used to tell, and Sheikh Bahauddin Effendi was listening to this story very carefully. Öyle bir hikaye ki zamanın birinde bir memlekette kral ölmüş. And the story began like this. In a foreign country, in some country, the king has died. Şimdi o memleketin adeti de demokrasi derler. Bugünkü adet gibi demokrasi. And Diyor ki orada bütün memleketin ileri gelenleri bir sahaya toplanırmış ve bir tane kuş varmış, özel bir kuş. O kuşu fırladılar kimin başına? O kuş konarsa o memleketin kralı olur. Bak talih kuşu demişler ona. And it was like this in this country. After a king had died, it was similar to democracy today, that every tribe sent the leader from his own tribe to a meeting. And in this meeting, they let a bird fly up in the air. And on whoever's head this bird will settle and will rest, this person will be the leader of the nation. Öyle bir nizam varmış. Orada işte büyük bir sahaya insanlar toplanıyor. Orada büyük bir coşkuyla o kuşu atıyorlar ve kuş kimin başına gelirse artık o ölene kadar o memleketin kralı. And this was the rule there in this country. They came all together in a big place and let the bird fly up. And on whoever's head this bird will land, he will be the new king of the country. Şimdi burada nefsin ne kadar ileriye gideceğini göstermek için ben söylüyorum bu hikayeyi. And Sheikh Bahauddin Effendi tells this story to show us how far our ego is able to go. Yani bu hikaye daha önceden söylenmiş olabilir ama başka maksatlarla söylenmiştir. Şimdi nefsi görünmesi için söylenen bir hikaye. And the story has often been told and it has many meanings behind it. But today, Sheikh Bahauddin Effendi wants to tell the manner and the shape of the ego by telling the story. Bir tane ileri gelen insanlardan bir tanesi durmuş hazırlanıyor evinde. Onun da bir tane kölesi varmış. Onun yanında çalışan gayet fakir, gayet mütevazi, gayet böyle bir şeker gibi bir adam diyelim. And one leader was preparing himself at home for this meeting, and he had a servant at home. This servant was a very humble, a very sweet person. Dedi ki nereye gidiyorsunuz? Ustam demiş böyle gayet güzel de giyiniyorsunuz. Hayırdır inşallah. Ne münasebet var demiş. And the servant asked his master, "Oh, my master, you dressed so nice. Where are you going to with this nice clothes?" O da demiş ki işte kral vefat etti.
Şimdi yerine yeni kral arıyorlar. Ben de o sahaya işte hazırlanıp gideyim. Bakan da bu kuş bizim başımıza da konur. Biz de bu memleketin kralı oluruz demiş. And the master of the servant said, "The king of our country has died, and we're meeting now all on this great place where we let the bird fly in the air, and we will see if the bird lands on my head. Maybe I will be the new leader of the country." Ben de geleyim dedi. Bu tarihi münasebet. Hem senin arabanı sürerim demiş. Hem de seni refakat ederim. Yolda canın sıkılmaz demiş. Beraber gidelim demiş. And the servant said, "Oh, my master, can I also participate in this meeting? Maybe I can come with you together." This is a historical moment. I don't want to waste it. Dedi, olur dedi. En azından işte yalnız gitmem demiş. And the master replied, "Yes, it's possible. So I don't go alone at least." Şimdi bayağı böyle eski zaman işte takır tukur arabayla gidiyorlar. İşte önde atlar. Bir şekilde giderken böyle şimdi konudan konuya konuşurken bu master'ın aklına bir soru gelmiş. And so they went on their way. It was an ancient time, long time before today. So it was very slow and very long road they had to go. In front of them were the horses that pulled the car. And then they talked about many topics. And then to the mind of the master came a question. Dedi ki aslında hizmetçi sormuş. O köle sormuş ustasına. Ben de bir aklımda bir soru var demiş ya. Ben sana sorsam mahsuru var mı gibisinden. O da demiş ki sor bakalım ne soracaksın? And in truth, the servant was the one with the question. And the servant asked, "Oh, my master, I have a question. Is it allowed to me to tell this question to you?" And the master said, "Okay, ask your question." Şimdi dedi kısmet olursa ve bu talih kuşu senin başına konarsa ve sen bu memleketin kralı olursan demiş. Ne hizmetler vereceksin, ne efendime söyleyeyim işleri yapacaksın, nasıl bir yol izleyeceğim bu insanlardan demiş. And the servant asked, "If this bird will land on your head and you are going to be the new king of this country, what will you give to this country? In which direction are you going to lead this country?" Ne iyilikler yapabilin, ne hizmetler yapabilin, bir söyleyebilir misin demiş. And he asked, what do you want to do good for this country? What services do you want to do for this country? Can you tell it to me, please? O da tabii ki adam çok kaliteli bir insan, çok iyi bir insan, efendime söyleyeyim, gayet dürüst, efendime söyleyeyim her şey yerinde. Demiş ki ben bu insanlara öyle iyilik yapacağım, öyle iyilik yapacağım, şaşırıp kalacaklar demiş. And because the master was a noble man of good character and he was very sincere also, that his answer was, "I will do such good things to this people of this country that they will stay puzzled and won't believe it at first." Burada öyle bir iyilik yapacağım, şöyle iyilik yapacağım, böyle iyilik yapacağım, artık iyiliklerini anlat anlat bir hal olmuş. And he started to talk about everything he will do good when he is going to become the king. He will do this good, he will do that good to the people. And so he told about the good things he will do. Bu sefer yolda giderler. Köle kafasını sallamış. He 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 demiş. Tamam.
Şimdi epey yol geçtikten sonra ustasının aklına gelmiş, ya bir soru sorayım ben bu köleye demiş. And the servant was always nodding with his head when the master told about what things he will do with his country when he's going to become the king. And then after they had gone a long road, the master came to his mind to ask a question to the servant. Demiş ki ya olmayacağını biliyorum. Yani o çok uzak bir ihtimal. Ama demiş ki sen bir talih kuşu senin başına konsa da sen bu memleketin kralı olsan demiş. Ne yapardın? And so he thought it is not so usual. I don't think that this bird will land on my head, but he asked to his servant, if the bird would land on your head, what would you do with this country? And I don't think it is possible this bird to be in your head, he was also telling the servant. Yani demiş ki o kadar da inanmıyorum bu kuş, talih kuşu senin başına konacağına ama gene de ben bu soruyu sorayım demiş. And he said, I don't believe either way that the bird will land on your head, but I want to ask anyway. Demiş. O master, o benim ustam. Demiş ki ben bu memlekete elimden gelen eziyeti yaparım demiş. Böyle fenalık yaparım, böyle fenalık yaparım, böyle fenalık yaparım, böyle eziyet ederim, böyle. Yani artık ustası böyle yapıyor. Ya ne biçim adamsın sen gibisinden irite olmuş böyle. And the servant replied, if the power would come to me and I would be the king of this country, I would oppress the people of this country in a very bad way. I would do this oppression to them. I would tribulate them through this ways. And he's told him every bad things he would do with the people of this country. And the master was very shocked. What are you telling about? Şimdi burada nefsi göreceksiniz. Yani adam ne kadar tatlıydı, ne kadar böyle mütevazıydı, ne kadar böyle yerlerde sürünüyordu, o kadar hürmetkardı. İçindeki nefsin pisliğine bak mesela. And this is a great example of how the ego is shown in the servant. He was at first very kind, very gentle, very humble. But when he got the opportunity, you see the true inner when his ego is going to come out. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Yani böyle bir nefse ya latif derler. They say to the ego always, Ya Latif, if the ego makes tribulation on you. We ask him from Allah Almighty to be mercy on us by saying, Ya Latif, Ya Allah, be mercy on us because such a egos, it is going around everywhere. Yani bu Ya Latif dediğin zaman yani Ya Rabbim bize acı böyle nefisler etrafta koşuşturduğu sürece biz ne yapabiliriz gibisinden bir çare aramamız lazım. O da Allah'tan çare. And by saying Ya Latif, we are asking Allah indeed for help, what we can do, because the ego is always around us. And we are asking Allah Almighty to help us from the badness of our ego. Nereden fenalık gelecek, hangi nefisten fenalık gelecek bilemiyorsun. And you don't know from where the badness of the ego comes from, which person the badness of the ego will come to you. Bu zamanın nefisleri daha da kötü. The egos of our time are even more worse. Bu zamanın nefisleri hiçbir şeye doymuyor. Because the egos of our time will never be satisfied with anything.
Ne versen daha var mı diyor. Ne versen daha var mı diyor. Ya bitti daha var mı diyor. Yani öyle bir nefisler türemiş ki bu zamanın nefisleri tarih boyunca bu kadar kötü bir nefsaniyet olmamıştır. No matter what you give to the ego, it asks always more. And no matter you give him more, it again asks for more. And no matter in which period of time, never was a time where the ego was more worse, was so bad than in this time. Onun için bu zamana ahir zaman diyorlar. Yani en son asırda yaşıyoruz. That is why we are talking about our time as the end of times. We live in the end of the history of humankind. Yani bu zamanın zirvesinde yaşıyoruz. And this is our time, the end of times. Şimdi böyle sahaya ulaşmışlar en nihayet. Ve bütün millet orada toplanmış. Kuşu getirip bekliyorlar kimin başına konacak bu talih kuşu diye. Herkes sahada en güzel kıyafetleriyle, en güzel şeysiyle duruyor. Finally, the master and the servant reached the place where the bird was flying up in the air, and everybody had his nicest dresses on them, were very nice dressed, and so they were waiting on which person's head the bird will land in the end. Şimdi o kuşun sahipleri, görevlileri açmışlar kafesi, fırlatmışlar o kuşu havaya. So the owners of this bird brought the cage with the bird inside, opened the cage, and the bird flew out in the air. Bir uçmuş, kuş uçmuş, dönmüş sahanın üstünde döne döne o kölenin başına konmuş. So the bird was flying high up in the air, made some circles in the air, flew a bit around in the air, and finally it landed on the servant's head. Oh! Demişler ki bu kim yahu? And Herkes. everybody who was there asked, "Who is this?" Sahibi de demiş ki ya bu benim çalışanım bu. Ya demiş bunun ne işi var bu sahada? Ne getirdin bu adamı buraya demişler. Alın bu adamı o ağacın altına götürün. Sahadan uzaklaştırın demişler. And they asked, "Who is this person who is the bird has landed on him? We have never seen him before." And the master said, "Oh, this is my servant." And the people said, "What has he to do here? What is he doing here? Bring him away from this place." And so they brought him up in a place far from this and under a tree. Yine de demişler bu sayılmaz ya demişler. Olur mu öyle şey? Bayağı kızmışlar, bayağı şey yapmışlar, adamların canı sıkılmış ya. Bu kuş da mübarek, kuş akıllı. Bunu mu buldu demişler. And the people insisted there, "This is not valid. He won't be our new king. How is this possible? Our bird, our holy bird, can't land on a head like this." Hadi demişler, almışlar yeniden Bismillah fır diye atmışlar kuşu yeniden. Kuş gene uçmuş. Bakar sahaya bakar, görmüyor. Bakmış. En nihayet gözü çarpmış adamın, görmüş köleyi şeyin altında, ağacın altında. Fır diye oraya gitmiş. Hemen gene herifin başında. So they made it again. They took the bird again to make it fly up in the air. So the bird flew a second time high up in the air, made his circles high in the air, and was looking around. And finally, the bird saw again the servant in a far distance, and he flew straight onto the servant again and landed on his head. Gene gelmişler bakmışlar. Yahu demişler sen ne biçim adamsın ya, seni ağacın altına koyduk. Gene bu kuş geldi senin başına. Bayağı kısmışlar yani, bayağı böyle sinir olmuşlar.
Demişler ki olmaz ya demişler. Bu da sayılmaz demişler. Ne yapacak? Orada bir ev varmış. O evin içine koyun bari de ta ki bu iş bitsin ya adamların canı sabahtan beri bekliyorlar bir kuş uçtu gitti kölenin başına diye canları sıkılmış iyicene. So the people this time became very angry. What are you, a kind of person that this bird always lands on your head? This can't be possible. This is not valid. We can't make you our new king. So they took the servant and brought him into a house so that he will be locked up and the bird can't see him. And they said, so we are doing this for almost the whole day now. So let's do it one more again. Let the bird fly up high in the sky. Neyse almışlar kuşu gene böyle fır diye atmışlar. Hadi be sen de ne biçim kuşsun sen de ya. Hadi bir tane seç gidelim evimize artık usandık demişler. And so they said they let the bird fly for a third time and said by letting it fly, what kind of bird are you? So this time at least choose somebody of us to sit on our head. Kuş uçmuş şimdi uçmuş sahanın üstüne gezer gezer sahanın üstüne bakar bakar oraya gider buraya gider oraya gider buraya gider. Tabii o köleyi koydukları evde sahanın yanındaymış. Bir gözüne ilişti şimdi. Kuş camın kenarında görmüş köleyi. So the bird was flying up again high in the sky, and he made again his circles over the place and was looking, was looking, was looking. And the house where they had put the servant inside of, it was directly near to the place where they were, all the people have been. And finally, the bird saw out of the window, saw the servant, and flew in this direction. Gelmiş şimdi kuş o evin etrafında dolaşıyor böyle eve girmek çalışıyor her taraf kapalı. Bakmış böyle kuş habire evin etrafında dolanarak böyle eski zaman bu şömineleri var ki orada yemek pişirirlerdi mutfaklarda. O şöminenin içinden girmiş evin içine lak diye gene o kölenin başına oturmuş. And so the bird was, after it had seen the servant inside the house, it flew to the house and tried to find an entrance into the house. So it surrounded the house from every direction and tried to find a place to come in. And there was the cabin where the fire, where the dust comes up from making the food in ancient times. And there it find an entrance into the house and sat again finally on the head of the servant. Şimdi bütün millet demiş ki artık yani yapacak bir şey yok. Demek ki Allah bunu bizim kral olarak nasip eylemiş bize. Yaşasın yeni kral demişler. And after the bird had landed for a third time on the head of the servant, the people there said, okay, it's the will of Allah that this man is our new king. So we accept this decision by the bird. Yaşasın yeni kral. He şahe almışlar yeni saraya. And so they said, long live the new king, long live the new king. And they brought him to the new palace, to his palace. Şimdi oturmuş şimdi bu hükme oturur oturmaz artık başlamış dediği gibi bütün millete eziyetlemeye, efendime söyleyeyim saçma saçma kanunlar, saçma saçma icraatlar, saçma saçma efendime söyleyeyim millete zulüm. Yani milletin öyle canından bezdirmiş. And directly after the new king came to power, he did exactly the same which he had told to his master. He started to oppress all of his nation. He started to make big tyranny on his nation, and also he made strange laws that would be oppressing for the nation and did very bad things to his people. Öyle ki bunun bir kanunu da diyor ki kim ölürse diyor, kim ölürse kefenlendikten sonra evinden kapısından çıkmaz diyor. Onu şömineden
o bacadan çıkarması lazım. Çünkü oradan kuş girdi ya, o kuş onu kral oradan tayin ettirdi. Onun için demiş ki kanundur. Mevta sadece bu şümüne şeysinden çıkar. Düşün sen adam böyle beyaz kefenle şey yapıyor oradan simsiyah çıkıyor. Ona göre defnediliyor. And one of his strange laws was the following, that he said, everybody who dies may not leave his house out of the door. He said, everybody who dies has to leave the house in this direction where the bird came in, where it made me, where it decided that I will be king. It was through the cabin. So they had to put every dead person, they made him in his white cloak, the dead person, and put him through the cabin. So he came out very dark in the end and dirty. Şimdi bir gün memleketin ileri gelenlerinden o da bayağı şişmanmış fukara vefat etmiş. One day, a person died of the leaders of this country, but this person was very heavy and had very big body, was very fat. Ve onu kefenlediler. Şimdi diyor ki bu şömineden çıkmaz ki bu koskocaman. Nasıl o birilerini sığdırıyor hadi ama bu sığmaz diyor. Nasıl yapacağız ya? Kalmışlar şimdi mevta evde nasıl çıkaracak evden diye düşünürler. And after this person had died, it was obvious this person is too fat to get him out of the roof, to get him out of the cabin of the house. So what should we do about him? Yahu demişler bu şeyin işte falanca ağanın kölesiydi bu kral şimdi. En azından dedi ona bir rica etsek istisna yapsın da bunu kapıdan çıkaralım. Çünkü bu şömineden çıkaramayacağız bu adamı. And so they decided they will go to the king and tell him the situation and to ask No. him. They have to go for the previous master for this king because to tell him we need exceptional for this person because he's so fat, so we cannot take him out of canon. So that's why we have to speak to him. Maybe he will be getting a special permit for this person to take him out of the house through the door. Yani demiş ki en azından buna söylesek herhalde o bir hususi bir izin alabilir. Bir kerelik bir defaya mahsus gibisinden. And so they were thinking, maybe this person, because he was the master once of this new king, maybe he can get the exception that we can do one time different and bring him that body out of the door through the house. Gitmişler söylemişler. Yani en azından biz bayağı hukukumuz var dedi yani bununla. Ben de ona hayatım boyunca iyi davranmışım. Onun için herhalde beni kırmaz demiş o da. Hadi gideyim demiş. Hem de ziyaret etmiş olurum kralı demiş. And then the old master of the new king said, after the people had told him the situation, yeah, I had a good connection to him. We had a good relation to each other. So I don't think he will send me away without fulfilling our wish. And either way, I will have visited him, and it will be also good for in this way. So I will go to him and tell him the matter. Gitmiş şimdi o gayet hararetle karşılamış eski ustasını kral. Demiş ki o kral bak ben hüküm sahibi oldum. Bak ne kadar güzel. Bak. Anlat bir hal olmuş. Ustasına. And so the old master went to the new king, and when the new king saw the master, he immediately showed his power and said, "Oh, look, my master, how great I've become! How much power I got! Look!" And the old master of him understood he is not the same anymore.
Şimdi bu nefsi gösterir. Bak bir nefse bir fırsat ver, neler yapar. This shows only the ego. And if you give to the ego an opportunity, look what it is able to do. Neler kadirdir bu nefis, neler neler yapar, neler neler hükmeder diye göreceksin. And you will see what the ego will do and what it wants to claim rule about if you give him an opportunity. Bu sefer demiş ki ya ben işte seni ziyaret ettim, tebrik ediyorum senin bu yeni makamına ama ben bir şey talep etmek istiyorum demiş. Böyle bir şeyden rica etmek istiyorum. Senden bir ricam olacak demiş. Buyur demiş. Ne istersen. And so the old master of the new king came very politely and said, so I wanted to visit you, and also I wanted to congratulate you to your new position. But there's a little plea, a little request I have from you. Dedi neymiş? Hemen halledelim bakalım. Kolaysa. The new king asked, so tell me, what is it, if it is easy to do? Dedi ki işte bu memleketin ileri gelen bir zatı var. Bayağı da şişman. Vefat etti. İşte ailesi de rica etti benden ki onu şömineden çıkarmayalım çünkü şömine onu sığmaz. Takılıp kalacak adam orada. Onun için kapıdan bir istisna yaparsak bunu kapıdan çıksın bir kereye mahsus onu şey yapalım sizden rica edelim dedi. So the old master of the new king said, he told him the situation, and he said, there's a leader, but he's very fat and he died. He don't fit through the cabin, through the roof of the house. So I wanted to ask you if we can make only this one exception, that this dead person can leave the house through the door. O saat kral ayağa kalkmış gayet hiddetle ve şiddetle ve gayet böyle kızgın bağırmaya çağırmaya başladı. Bu asla olmayacak bir meseledir demiş. But the new king, after he heard this, he became very, very angry, and he stood up from his throne and said, this will never happen. Sen benim çok iyi benim ustam olmasaydın dedi. Böyle bir şeyle gelsen başka birisi gelseydi kafasını uçurmuştum şimdi demiş. If you had not been such a good master to me in the old times, and if another one would have come with this request, I would taken his head off. Bu meseleyi unut demiş. Gitsinler ne halleri varsa görsün. Bir şekilde çıkarsınlar kendini o şömineden. They should forget about this. They should do whatever they want, but they should get him somehow through this cannon. Onun için Ayberk Efendi şişmanlamamak lazım. Yani bak böyle bir hal de gelebilir insanın başına. And Sheikh Bahauddin says we should look not to become too fat. So that's look what situation this fat man got into it. Demiş. Hatırla seninle beraber bu sahaya gelirken birbirimizden birer soru yapmıştık. Birbirimize sorular sormuştuk demiş. Evet hatırlıyorum demiş. So the old master said, so do you remember when we came to this voting of the new king and we were on the way to it and we were asking questions to each other? O da demiş ki ben sana bir soru sorduydum. Hatırlar mısın demiş. Hatırlamaz olur muyum demiş. So he asked, I had asked a question to you. Do you remember this question? Yes, of course I remember this question. Sen bana ne cevap verdin demiş. And so he said, what was the answer you had given to me?
O da demiş ki bu memlekete, bu insanlara, efendime söyleyeyim, bu şeye hep iyilik yapacağım diye sen vaatte bulunduydun demiş. And the new king said to his old master, "You had said if you would be the new king of this country, you would do all good to all people." Yani sen kendi karakterine göre, böyle kendi efendiliğine göre bu insanlara en güzel muameleyi yapacaktın demiş. And he went on and said, according to your character, according to your nobleness, you would have treated the people of this country in the best and in the nicest way. Sen de bana aynı soruyu sormadın mı? Evet sordum demiş. And he said, haven't you asked the same question also to me? Yes, I did. Demiş ki sen ne cevap verdin? Ben sana ne cevap verdim? Hatırlıyor musun demiş. Hatırlıyorum demiş. And so he said, what was my answer to you? Do you remember my answer? Yes, I do remember your answer. O zaman ne söylemişim? Söyle bakayım demiş. And what did I say? What was my answer to this? Tell it to me. O da demiş ki bu insanlara, bu memlekete o kadar zulmedeceğim ki şaşıracaklar benim zulmümden demiş. And he said, the answer was, when I became ruler of this country, I will oppress the people. I will be such a tyrant to the people that they will be shocked about it. O da demiş ki bak Allah beni bu insanlara tayin etti. Çünkü bunlar beni hak eder. Senin gibi ey insanı hak etmedikleri için seni Allah kral tayin etmedi demiş. And then the servant, the old servant, the new king said, look what Allah has made. He made me the king of this people because this is what the people have deserved. This is me. The people deserve a king like me, not a good, a nice person like you. It is the will of Allah that I have become the king. Hadis-i şeriftir. Kama takunu yuvalla aleykum. Yani siz nasılsanız size hükmedecek olan insanlar sizin aynısıdır diyor. And there's also a holy saying of our Prophet ﷺ, where it says, how you are, how your character is, this in this manner, the rulers of your country will be also to you, how you deserve it. Onun için ben insanlara nasihat ediyorum ki iyi olun ki Allah size iyi hükümdar tayin etsin. And so the advice from Sheikh Bahauddin here is try to be good, try to become better, so that Allah may grant you good leaders. Şimdi burada aslında hikayenin aslı nefis içindir ki yani nefis fakir de olsa, zengin de olsa nefis aynı nefistir. Yani bir fırsat verildi mi bu nefse her kötülüğü yapabilir. The story, this was told because to describe the ego and to show it is not a difference of the ego of a rich man or of the ego of a poor man. Whenever you give a possibility and an opportunity to the ego, look what it will do with this opportunity. Şimdi öyle bir nefsin talepleri vardır ki ben bu dünyaya nasıl hükmederim veyahut da bu dünyadan nasıl bir şeyler alırım ve her yolu mubah görür. And the ego is always looking for a way how it can rule the world, how it can come up in its position, and for it, every way is allowable, is permissible. And to get as much as they can from benefit of this world. Bunu da bazı sivri akıllılar işte yok biz sihir kullanalım, yok biz cin çağıralım, yok biz efendime söyleyeyim cinlerden medet umalım ki çünkü onların kuvvetleri var, onların
efendime söyleyeyim daha değişik şeyleri var ki biz kendi menfaatimizi, kendi nefsimizin arzusu olan şeyleri daha güzel ulaşalım diye böyle de bir hadise var. And according to this, some people are saying, so let us use black magic, and they are using black magic, and they say, let us use the power of the jinn, because they have also power to get the wishes of our ego to come true. Şimdi bu zamanın hastalığı ben ne kadar yiyebilirsem, bu kadar midem var zaten. Sen bu kadar yiyemezsin ki. Ama nefis o kadar bir aç ki her şeyi kendine istiyor ve her yolu mubah tutuyor. The problem of our time is that everybody wants to eat according to following his ego so much as it is possible, but you only have a very small stomach. But it doesn't matter to the ego. It wants to have everything, and it thinks everything, every way is allowed to achieve its goal, to get everything. Bunlardan bir tanesi de işte en mühim meselelerden bir tanesi nasıl biz cinlerle kontak kurarız, nasıl cinlerle ahbap oluruz, nasıl cinleri bizim emrimize amade ederiz diye bir haller var. And one way to fulfill their wishes, they are asking themselves, and they're trying to get a connection to the jinn, and they're trying to get a rulership over the jinn, and try to make the jinns work for them so that they can achieve their goals. Buna izin yoktur. But there's no permission for this. Çünkü biz insanız Because we are humans, ve insanoğlu Allah'ın verdiği şekilde hareket etmek zorundadır. and as humans, we have the obligation to handle and to do things, to act according to the power and to the shape Allah has given to us. Tasavvuf, Allah, peygamber ve şeyhinden ibarettir. And the Sufism is dependent on Allah, on our Holy Prophet ﷺ, and of our Sheikh. Bu üç basamağı insan güzel bir şekilde yürürse hiç kimseye de ihtiyacı olmaz. And if the servant puts these three in his heart and is trying to follow these three, he will not have any problems in his life. Çünkü burada unutulan bir mesele vardır. Biz bu dünyada geçici insanlar olduğumuzu herkes unutuyor. What everybody is forgetting, that this world is endless, and that we are also ending one day. Vahabilik sana diyor ki sakın mezarları ziyaret etme. Bir sebep, yani bir soru işareti. Niye diyeceksin? The Wahhabis say you may never visit a grave, but we are asking, why is it not allowed to visit a grave? Çünkü onlara göre sen ölülerden medet umuyorsun. Sen gidip bir Fatiha okuyorsun ya, o diyor ki sen ölülerden medet umuyorsun. Halbuki işin aslı o değil. Their answer is because they think that you ask help from the died people, but you're only reading a Fatiha, but they are thinking you're asking help, but this is not the actual point, what is this about. Esas mesele senin de sıran gelecek, mezara gireceksin demeyesin diye bu dünyadan ne kadar alırsam gibisinden ondan dolayı diyor ki insanlara sakın mezarlıklara gitmeyin, sakın mezarlara gitmeyin çünkü ölümü göreceksiniz. And the true reason why Wahhabis are trying to hold us back from visiting the graveyards is that we should forget about the fact
that we are all dying and we are all leaving this world, so that we are thinking we will be for all time in this world and trying to gain as much as possible. Ne diyor? Mezarlık orada işte ya. Mezarlık orada. Ya mezarlık orada biliyoruz da. Ama mezarlara gittiğiniz zaman anlarsınız ki burada neticelenecek. And but even as the graveyard is over there, and they say yes, the graveyard is over there, but they don't want us to go there because they don't want us to remember of our ending of our lives. Orada diyor ki o sen madem yoruyorsun mezarlığa sakın gitme. Çünkü mezarlığa gidersen diyeceksin bak ölüm de varmış bunun sonunda. So you see the graveyard from far, so don't come close to it, because if you come close to it, you will see that at the end of your way there also waits death for you. Şimdi bir insan bütün cin ordusu emrinde olsa, bütün dünyayı da alsa gene ölecektir. Even if a person is able to be the ruler of all jinn of this planet and is able to rule all of the world, at the end of the day, also he will die. Ölmeyecek yok. Kesinlikle herkes ölecektir. Nobody will stay alive forever. In every case, everybody will die. Bu bizim için bir milattır. Bir ölüm oldu mu yeni bir evredir, yeni bir istasyondur. For us believers, it is only a further step. We know that life is a step, and after we have died, there comes the next step. Bir gün bir yaşlı bayana gittik ziyarete Şeyh Baba'yla. Eski müritleri Şeyh Baba'nın. O da dedi ki Şeyh Efendi Hazretleri ben çok yaşlandım ama ölümden de çok korkuyorum demiş. Ben de oradaydım zaten. One day, Sheikh Bahauddin Effendi went with his father, Sheikh Nazim, may peace be with him, to an old lady who was very old, and to visit her. So the old lady, she said, I'm very old, but I'm very scared of dying. Şeyh Baba'nı baktım gülmeye başladı. Hafız Hanım dedi, Hafız Hanım o bir dedi ölüm dedi bu kapıdan açıp diğer tarafa geçmek gibi bir şeydir dedi. Korkma dedi. Bak senin imanın var, seni kurtarır dedi. And Sheikh Bahauddin Effendi was looking at Sheikh Nazim, and Sheikh Nazim, he was smiling. He said, Hafiz Hanım, don't be worried. Dying is nothing different than going through this door into another room. So don't be scared, because you have belief, you have iman, and this will save you. O saat o kadın o kadar bir mutlu oldu ki yüzü değişti, ferahladı. Dedi ki demek ki bizim bir istasyondan diğer istasyona gidiyoruz dedi. And after this saying of Sheikh Nazim, all the fear of the face of the woman had gone, and she was also beginning to become at ease. And so she said, so it is just like going from one station to the next station. Aynen öyle dedi. Onun için sen rahat ol. Ondan sonra bir müddet sonra vefat ettiydi. Onun kızı dedi ki annemin o yüz ifadesi, gülüşü hiç aklımdan çıkmıyor dedi. And Sheikh Nazim replied, yes, it is just like this. It is only a station to the next station. And a little time later, this woman had died. But then the daughter of this lady came to Sheikh Bahauddin, and she said, I will never forget of the ease in the expression of my mother. Çok mutluydu böyle sanki düğüne gitmiş gibi bir hal vardı üstümde dedi. And the lady, the daughter of the old lady,
said she was looking so happy, so lucky, just as if she would go to a wedding and attending a wedding. Bu çok mühim bir hadiselerden bir tanesi ki eee, her zaman için biz ölüme hazır olduğumuzu göstermemiz lazım. O da bizim için önemli olan biz Şeyhimizle, Peygamber Efendimizle, Allah'la beraber olmaktır o esas gaye olması lazım. And this example was to show that we always have to be prepared, that death is awaiting us. We are all going to die. And so, all the time, we have to be in good relation with our Sheikh, with our Prophet, and with Allah Almighty. Ha, cin min bize bir faydası olmaz zararından başka. And jinns have no use at all for us except from damage for us. Onun için bizim tasavvufta cinlerle bir ilişki veyahut da ilişkilendirmeye yönelik hiçbir ne çalışmamız var, ne de efendime söyleyeyim dersimiz var, ne de buna müsaade var. And we in Sufism, we have nothing to do with the jinn. We don't work with the jinn. We don't take lessons from the jinn. We stay far from the jinn. Biz şeyhimize bakarız. Şeyhimiz sağ derse sağ, sol derse sol, düz derse düz, geriye dön derse geriye döneriz. Yani bizim kumandanımız şeyhimizdir. We are looking at our sheikh. If our sheikh says right, we're going right. If he says left, we're going left. If he says straight, we're going straight. If he says back, we're going backwards. We are looking up onto what our sheikh is telling us and trying to follow it. Bu mühim bir meseledir. Çünkü çoğu millet mesela kafayı bozuyor. İşte cinlerden beraber olsak ne olur? Cinler bize ne kuvvet verir? Cin sana zarardan başka bir şey vermez. This point is very important because many people are thinking about what would be if I would be with the jinn, what could they bring me a kind of power? But the answer is very simple. They would bring you nothing but harm and damage. Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da da yazıyor. Bazı kullar vardır ki devamlı cinlerden medet umuyorlar. Cinlerden bir şey istiyorlar. Ama günün sonunda o cinlere ulaştıkları zaman da o cinler onlara yapmadık eziyet bırakmıyorlar. And this is also written in the Holy Quran that where it says some people are trying to get connection to the jinn and try to get help from the jinn. But once they have established a connection to the jinn, there will be nothing but damage and harm for these people. Ondan dolayı bu meseleyi de böyle aradan çıkarmış oluyoruz. And so we have taken this topic out of our conversation. Biz sufizmi, sofularız biz. Biz Allah, Peygamber ve Resulullah ve şeyhimize bakarız. Başka tarafa bakmaya hiç hacet yoktur, lüzum da yoktur. We are Sufi people. What we are looking at is we are looking at Allah, we are looking at our Prophet, and we look at our Sheikh. There is no need to look for and at anything else. Çünkü şeyhin seni tatmin etmezse o zaman Peygamber Efendimiz de seni tatmin etmez, Allah da seni tatmin etmez. Bu sefer arayışa bakan, den ki ya ben bir bakayım bir cin beni tatmin ederse gibisinden. Öyle bir şey de zaten Allah, Peygamber senin şeyhin tatmin etmezse hiçbir şey seni tatmin etmez artık bundan sonra. Because if your Sheikh does not accept you, then your Prophet will also not accept you, and Allah will not accept you. So don't try then to go for the jinn side, because they will not accept you and do you anything good at all. Onun için biz yolumuza bakmamız lazım. Doğru yoldayız. Güzel yoldayız. Hoş yoldayız. Efendime söyleyeyim.
Biz de Allah madem bizi kabul etmiş, biz de nefsimize uyup da başka taraflara bakmamamız lazım. Allah'ın yoluna bakıp Allah'la beraber yürümeye Bekle daha. devam etmemiz lazım inşallah. And we are on a beautiful way of Allah. What we have to do is to try to stay on this way of Allah and don't try to go look for other ways and try to satisfy our ego, because we are on a true way. And inshallah, we have to strive to stay on this and keep tight to this way. ومن الله التوفيق بحرمة الحبيب بحرمة الفاتحة. Teşekkür ediyoruz sultanım. Çok önemli bir konulara değindiniz. Bu çok lüzumluydu. Gelen sorular da bu yönde çok fazlaydı. Bu cin meseleleriyle ilgili. Allah sizden razı olsun. Başımızdan eksik eylemesin. Allah razı olsun Ayberk Efendi, yani bu millet şu cin meselesine böyle kafayı bozdu mu tamamen kafa gider yani. Unut artık adamı. Ne yazık ki. Yes, and Ayberk Effendi says to Sheikh Bahauddin Effendi, he thanks him very much that he has spoken about these topics, because many people are asking about the jinn. And Sheikh Bahauddin Effendi says, this is a great problem, because if you've once established and tried to come close to the jinn, you can forget the people. It is very big harm for them. Evet Ayberk Efendi. Sultanım, soru almaya vakit zannedersem yoktur. Namaz vaktidir sanırım. Aha. İsterseniz eğer vaktiniz varsa soru alabiliriz ama size bağlıyız. Yani birkaç tane soru alalım, en azından milleti tatmin edelim bakalım. Baş üstüne. Harun? So now who has questions can ask now question to Sheikh Bahauddin Effendi, inshallah. İyi, soru yok. Ayberk Efendi maşallah. Elhamdülillah. Çok Herkes iyi. her şeyi biliyor sultanım. Herkes her şeyi çok iyi biliyor. Elhamdülillah. İhtiyaç duymuyor demek ki. Evet. Allah sizden razı olsun. Başımızdan eksik eylemesin. 100. şeyimizde, canlı yayınımızda bugün burada sonlandırmış oluyoruz. Aslında 104. oluyordu sultanım. Bugün de araya 4 hafta korona girdiğinden dolayı aslında 2. yılımız doldu bugün aynı zamanda. Tam 2. yılımız O da doldu. bir şey 104. değil. yani şeydi. Fakat Aha. korona araya girince tabii ki tam 100.'ye denk geldik. Yani ikisi bir arada. Hem 2. Elhamdülillah. yılımızı Allah'a kutluyoruz şükür. hem 100. canlı Allah yayınımızı razı kutlamış olsun. oluyoruz. Allah sizden razı olsun. Bizlere şeref veriyorsunuz. Sayenizde bu şereflere eriyoruz. Tekrardan şeyhimizden de himmetini her zaman talepte devam ediyoruz. Ve sizlere hayırlı günler diliyoruz sultanım. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Esselamu aleyküm. Thank you very much for you participated. Aleykümselam Şeyh Bahauddin. We hope to see you again inshallah. Muchas gracias. Selam Sheikh. Assalamu Jazakallah. alaikum. Shukran. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.